Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sukulentlerim için toprak karışımı hazırlayacağım. Bu sürece bu yüzden sizleri dahil etmek istedim. Çünkü toprak karışımı konusu bölgemiz için oldukça önemli. Herkes kendi bulunduğu yerin iklimine, elindeki malzemelere ve bitkilerin ihtiyacına göre bir karışım oluşturabilir. Ben de kendi deneyimlerime dayanarak geçirimliliğini arttıracak bir karışım hazırlayacağım. Toprak karışımımda genel olarak %40 torf toprak, %60 da diğer malzemeleri ekleyeceğim. Ama siz elinizdeki malzemelere göre kendi oranınızı belirleyebilirsiniz. Önemli olan toprak iyi direne olmalı, suyu kolay bırakmalı ve havadar olmalı. Fazla su köklerinin havasız kalmasına, bu da çürümeye neden oluyor biliyorsunuz. Kullandığım malzemelere gelecek olursam ilk olarak karşınızda kokopit yani Hindistan cevizi lifi var. Bu kokopiti blok halinde alıyoruz. Ben bunu totalde 5 kiloluk bir şekilde almıştım. Bunu ikiye böldüm. Hepsini şu anda kullanmama gerek olmadığı için zor da olsa ikiye böldük biz bunu. Şimdi bunun açılımını yapacağız. Bunu size birazcık da hızlandırmış olarak göstereceğim. Şimdi sadece özellik olarak kokopitten başlayalım. Kokopitimiz böyle blok halinde aldığımızda daha karlı oluyor. Çünkü hacminin 10 katı kadar büyüyebiliyor. Kokopit su tutma ve köklenme için harika bir ürün. Normal toprak gibi sıkı durmuyor. Köklerinin rahatça nefes almasını sağlıyor. Ancak tek başına çok su tuttuğu için bu tabii ki mutlaka drenaj sağlayan malzemeleri birlikte kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunu açım işlemine başlayalım. Kokopitimi gördüğünüz gibi açtım. Şu anda bayağı bir fazla kokopit elde ettim. Bu yüzden zaten çok da fazla istemediğim için kokopitimi yarıya bölmüştüm. Şu an bunun içerisinde 2,5 kilodan elde etmiş olduğum kokopit var. Bunu suyla açtım. Suyu da ortalama aldığım yerde 5 kilo kokopiti 24 litre suyla açılabildiğini söylemişlerdi. Ben yarısını yani 12 litre olarak suyumu ekledim. Şimdi ilk aşamada biraz az ekledim. Fazla su olmasın içerisinde diyerek. Şimdi bunu da eğer ki isterse zaten duruma göre bakacağız. Şimdi bunun harmanlamasını ve diğer malzemelerini birlikte ekleyeceğiz. Şimdi içerisine ikinci olarak torfumu ekliyorum. Torfum da hazır almış olduğum çiçek torfu. Şöyle içerisine şimdilik içerisine 5 litre ekledim ama mutlaka sonrasında ekleme yapabilirim çünkü karıştırmam biraz zor olacak. Bu torfu bitkilere organik madde sağlamak için ancak çok fazla su tutuyor. Biliyorsunuz kokopit de fazla su tutuyor, torf da fazla su tutar. Bu yüzden aşama aşama eklemesini yapıyorum. Torf özellikle kaktüs ve sukulentler için tek başına kullanmak riskli. Bu yüzden geçirgenliğini arttıran malzemelerle destekleme yapacağız. Üçüncü olarak perlitimizi ekliyoruz. Perlitimi de biraz göz kararı olacak. Çünkü zaten diğer materyaller su tutma özelliğine sahip olacak. Hem de torfumun içerisinde az miktarda olsa perlitim var. Ben göz kararı az bir şekilde ekleyeceğim. Perlit toprağı havalandırır ve suyu hapseder. Yavaş yavaş salımını sağlar.
Nemli bir bölgede yaşıyorsanız az miktarda kullanmanız daha iyi olabilir. Zamanla toprak sıkışır ve kökler hava alamaz. Perlit bu havalanmayı sağlar. Bazı karışımlarda strafor kullanıldığını görüyorum. Yani bu kesinlikle ben önermiyorum çünkü doğada çözünmeyen plastik bir maddedir. Toprak kirlenir ve bu bitkilere zarar verebilir ve bunu ayrıştırmanız maalesef ki çok zor oluyor. Straforu ben sadece dikimini yapacak olduğum bitkilerin saksı tabanlarına koyuyorum ki alttan suyu rahat geçirebilsin diye. Dördüncü olarak lav taşımı ekleyeceğim. Böyle büyük karışımımın içerisinde ortalama 2,5 litre koydum ama bence daha da eklenebilir durumda. Lav taşı ısıyı dengeler, toprağın drenajını artırır, gözenekli yapısıyla da köklere nefes almasını sağlar. Ayrıca uzun ömürlüdür. Pomza'yı da yine ortalama 2 litre kadar kullandım. Hafif gözenekli, volkanik bir taştır. Suyu emer ama çok da fazla tutmaz. Toprağa karıştırdığınızda buharlaşmayı azaltır. Köklere hava boşluğu sağlar. Parçalanmadan uzun süre dayanabilir. Kaktüs ve sukulentler için idealdir. Bahçe toprağı köyden getirmiş olduğum bahçe toprağım. Tek başına bitkiler için yeterli değildir. Diğer malzemelerle karıştırılarak kullanılırsa daha sağlıklı bir yapı elde edersiniz. Deri kumu da toprağın geçirgenliğini arttırmak için özellikle iri taneli deri kumu kullanılması daha önerilir. Ben şu anda iri taneli değil mil halinde kullanıyorum. Toprağın geçirgenliğini arttırır. Özellikle iri taneli deri kumu kullanılırsa daha iyi olur. Suyu tutmadan hızlıca geçmesine yardımcı olur. Vermikülit köklendirme konusunda çok başarılı olunuyor. Özellikle yeni çelik aldığınızda veya yavru sukulentlerde kullanabilirsiniz. Toprağınızı da yine çelik veya yavru sukulent dikimini yapacaksanız vermikülit oranını arttırabilirsiniz. Nem tutma kapasitesi iyi derecededir. Kaktüs gibi suyu az seven türler için az miktarda eklenmelidir. Yine köyden getirmiş olduğum odun külünü ekliyorum. Dilerseniz odun külü değil de yine mangal kömüründe kullanabilirsiniz. Toprağın böceklenme riskini azaltmak, hafif antiseptik özelliği vardır. Miktarı abartmadan ekleyebilirsiniz. Tarçın eklemesini yaptım. Tarçın da antibakteriyel özelliği sayesinde kök çürümesine karşı koruyucu olabiliyor. Çelik alırken de uçlarına çok az da serpebilirsiniz bu tarçını. Yumurta kabuğu eklemesi yaptım. Kalsiyum kaynağıdır. Toprağa öğütülerek ekleyebilirsiniz. Bence çok daha iyi olacaktır. Uzun vadede toprağı zenginleştirmek için kullanabilirsiniz. Burada da leonardit var. Leonarditi isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Leonardit humik ve fulfik asitleri içerir. Bitkilerin besin alımını kolaylaştırıyor. Toprak yapısını iyileştiriyor. Özellikle organik tarımda çok kullanılabiliyor. Yine toprağı daha yumuşak ve daha geçirgen olmasını sağlıyor. Toprak yapısını iyileştireceği için ben bu yüzden kullandım. Leonardit'i isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Yine diğer bir materyal olarak zeolit var. Bunu da isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım çünkü maliyetli buluyorum. Zaten bir sürü gördüğünüz gibi materyal kullandık. Ama kullanılabilir. Besinleri tutup yavaş saldığı için özellikle fide yetiştiricinde çok da tercih edilebiliyor. İlk olarak gördüğünüz gibi kokopit ve torf tercih ettim. Bu ikisi su tutma özelliği yüksek olduğu için direkt bu şekilde kullanmak riskli olurdu. Bu yüzden perlit, lav taşı, pomza, dere kumu gibi geçirgenliği arttıracak malzemeleri de ekledim. Odun külünü yani işte mangal kömürü de kullanabilirsiniz ve yumurta kabuğu gibi destekleyici doğal katkılarla da karışımımı zenginleştirdim. Tropik bitkiler her gün yağmur yağan bölgelerde yetişse de su içinde kalmazlar. Toprağın suyu geçirip havayı tutması gerekir. Salon bitkilerinde de karışıma kokocips, perlit ve kil bilyesi de ekleyebilirsiniz.
Unutmamak lazım ki her bitkinin ihtiyacı farklıdır. Sukulentler için birkaç farklı karışım denenip bitkinizin hangisini sevdiğini gözlemleyebilirsiniz. Bitkinizin sağlıklı gelişmesi için köklerinin hem suya hem de oksijene ihtiyacı vardır. Aşırı su oksijen eksikliğine ve kök çürümesine yol açar. Karışımımızı hazırladık. Unutmayın, her bitkinin ihtiyacı farklıdır. Sukulentler için birkaç farklı karışım denenip bitkinizin hangisini sevdiğini gözlemleyebilirsiniz. Bitkinizin sağlıklı gelişmesi için köklerinin hem suya hem de oksijene ihtiyacı var. Aşırı su oksijen eksikliğine ve kök çürümesine yol açar. Sizler de elinizdeki malzemelere göre kendi karışımınızı hazırlayabilirsiniz. Amaç köklere destek olacak, nefes aldıracak, fazla suyu hızlıca boşaltacak bir toprak hazırlamak. Umarım bu video ve bilgiler size yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.